Temmuz 2025 Pazar günü Bükreş'ten otelimizden ayrılıyoruz. Sabah saat 7. Bugün sürüş rotamız yaklaşık 600 kilometre. Dolayısıyla sabah erken hareket etmek istedik. Çok sıcak çünkü Bükreş. Dün 36-37 derecelerde sürüş yaptık. Sıcaktan sersem gibiydik en son otele vardığımızda. Bugün onun için biraz daha vakitli hareket edip yol alalım dedik sabah serinken. İlerleyen süreçte tekrar görüşürüz. Evet, Bükreş'ten çıkıyoruz artık. Sabah 7 olmasına rağmen ve pazar günü. Trafik fena değil. Bükreş'te hatırı sayılır büyüklükte bir şehir. Hem turizm hem de kendi nüfusu olarak ciddi bir nüfusu misafir ediyor. Evet, biz döne kontrollü dön gene. Bu arada şehir hiç fena değil. Yani caddeler, inanılmaz bulvarlar. Şu an ufak bir cadde görmedim ben yani. Hani en ufak caddeleri bu adamların işte böyle 6 şerit falan. 6 hatta 8 şerit. Evet. Bir Tabii değil. Bundan sonra 44 kilometre dümdüz sürüyorsun abi. Hız sınırına dikkat et burada. Şehir içindeyiz daha. Önüne dikkat et. Ama dedim ya abi, Bükreş hakikaten kalabalık bir şehir. Ya turist olarak da çok yoğun bir şehir. Ciddi turist alıyor. Evet, pazar sabahı 7 ciddi trafik var. Ha, buna trafik der miyiz biz İstanbul'da yaşayarak? Demeyiz tabii ki de. Ama çoğu Avrupa ülkesine göre bana da kalabalık geldi yani, aynen. Şu an Avrupa'da olduğumuz için Avrupalı gibi düşünüyoruz işte şu an kalabalık. Yoksa İstanbul'a kıyasla bomboş bir trafik. Evet, Bükreş'ten çıktık. Hava 19,5 derece. Çok rahat bir şekilde sürüyoruz şimdi sabahın avantajını kullanarak. Bugün gün içerisinde Bükreş 38 derece veriyordu. O sıcakta sürmek istemedik maalesef. Fön makinesine karşı sürüyormuş hissi uyanıyor. Şu an sabahın serinliği çok güzel. Bükreş'ten çıktıktan sonra bir yakıt dolumu yapacağız. Avrupa'daki ikinci yakıt dolumumuz olacak bu. Artık Avrupa diyorum, Romanya'da Avrupa Birliği'nde olduğu için. NC gayet ekonomik götürüyor bizi. Bir sıkıntı yaşamıyoruz bu konuda. Sosis çantayı sökme takma olayına alıştık. Bugün planlamamız 3 defa yakıt almak olacak. Bir 600 kilometre yolumuz var. Bugün rotamızdan da bahsedelim. Biraz rüzgarlı, size sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama bugün rotamız Bükreş'ten Romanya'nın kuzeybatısına doğru sürüyoruz. Varat'ta konaklayacağız. Romanya'nın Macaristan sınırı oluyor orası. İlk konaklamamızı orada gerçekleştireceğiz. Varat güzel bir kasaba. Yani görselleri güzeldi. Gidince görürüz orayı da.
öbür bir tane daha ben işaretlemişim de bu olabilir o. Haritadan konumu farklı olabilir yani, anladın? Gir ha, okey. Yakıt alalım. Evet, yakıt için sabah hem yakıt hem kendimize ikmal için benzinciye geldik. Burada kapatalım. Tekrar görüşürüz. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Evet, yakıt aldık Romanya'da. Şimdi sürüşümüze devam ediyoruz. Biraz dinlendik. Biraz hava da kendine geldi. İlk defa kendimiz yakıt doldurduk. Romanya'da pompanın önüne geliyorsunuz. Yani bu benzinci için konuşuyorum. Direkt pompadan dolum yapıp içeriye gidip ödüyorsunuz. Pompada herhangi bir kart tanımı falan yapmıyorsunuz. Zaten kamera sistemiyle kontrol ediliyormuş güvenliği. Güzel bir benzincide kahvaltımızı da yaptık. Güzel sandviçler vardı. Üstüne kahve. Bugünkü rotamızdan bahsedelim. Bugün Sibuya'ya doğru süreceğiz. Sibuya'dan geçip Barat'a doğru gideceğiz. Transfagaraşan ve Transalpinya'nın arasından geçmiş olacağız. Çok rüzgar var bugün. Ciddi rüzgarlı. Beni ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum. Transfagaraşan ve Transalpinya bugün bu turda rotamızda yok. Bu rotamız daha farklı hedefler gözetiyor. Onlar için de Eylül başı ya da ortası gibi bir 4-5 günlük bir planımız var. Onlar için de bilgi veririz. Piteşti'den sonra yolumuz biraz eğlenceli. Yarı Transalpinya, yarı Transfagaraşan gibi. Oralarda daha çok kayıt alırız. Şu an bu klasik can sıkıcı otoban sürüşü yapıyoruz. Bu arada ben cüzdanı çantaya koydum mu hatırlamıyorum. Cüzdanı bir yerde bir dursan, evet. Dur şurada durayım ben hemen. Şurada dur. Dört yak dur. Yani koymuşumdur herhalde. Telefon burada ama cüzdan nerede? Bir anda böyle aklıma gelir ya, geldi yani. Niyeyse bilmiyorum. Ha? Tamam, Fatih yerinde. Ha, şunu kapatayım. Niye böyle ben işkillendim bir anda ya? Tamam, hadi gidelim. Bir anda içime kurt düştü ha. Niyeyse. Kolay kolay da yapmam yani böyle bir şey. Niye oldu bilmiyorum. Bugün hem otoban sürüşümüz var hem de öyle bir rüzgar var ki şu an otoban iyice can sıkıcı hale geldi. Onun için bir ileride durup daha bir yolda ne kadar gideceğiz bilmiyorum, 60 kilometre diyor ama 60 kilometre sonra bu otobandan ayrılmış oluruz. İyice can sıkıcı hale geldi çünkü. Bir de Romanya'nın yardıracak gençleri var. Çoğunun altında MT-09. Uçarak gidiyorlar. Hani gitmiyorlar yani. Yere değmiyorlar. Uçarak gidiyorlar. Pazar tabi. Sabah herhalde. Yere viraj yapmaya, eğlenmeye gidiyorlar. Kazasız belasız umarım dönerler.
Senin çantanın sağdaki kemeri yani fazla parçası sarkıyor ama herhangi bir sıkıntı yaratacak boyda değil. Ben kontrol ediyorum. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet, Göbek'ten sol yapıyoruz. Sibiu tarafına gitmiyoruz. Çünkü Sibiu tarafı gene otobana çıkartıp devam ettiriyor. Biz öyle gitmiyoruz. O yolu çok uzatıyor bizim için şu an. Evet, yol kalitesi kötü. Evet, otobandan çıktık. Artık daha keyifli, daha rahat bir sürüş olacak. Otoban maalesef beni çok sıkıyor. Yani arabayla olsam da otobandan çok sıkılıyorum ben. Şimdi bir kasabanın içindeyiz. Ulasa mı okunuyor, Ulaka mı okunuyor bilmiyorum. Buradan devam edeceğiz. Baskov, buranın ilçesi mi, kasabası mı, köyü mü bilmiyoruz artık herhalde. Köyü oluyor ya da ilçesi mi oluyor? Çok köy diyecek kadar ufak değil. Evler ana caddeye hepsi paralel, tek sıra. İkinci bir ev yok arkada, fark ettiysen çoğunda. Konumlanmalar hep böyle. Bu arada burada pek yayaya yol verme kültürü yok. Yani Bükreş'te falan vardı ama şu an burada vermiyorlar. Onun için biz de arkamızda araç varken çok durup bir kazaya sebebiyet vermek istemiyoruz. Bu arada size dün otelle ilgili bir uyarıda bulunalım. Onu bulunmadık. Atlamayalım onu. Dün otelde ufak bir kaza yaşadık biz. Motorları park ettik. Yukarı çıktık. Resepsiyondan bize bilgi geldi. Motorun teki devrildi diye. Aşağı indik. Fatih motoru yan yatmıştı olduğu yerde. Ki orta sehpaya almıştık motorları. Şöyle. Oraya asfalt dökülmüş. Yani otelin önü asfalt yapmışlar otopark için araçlar gelsin diye. Fakat anladığım kadarıyla asfaltı sıkıştırmamışlar. Öyle asfalt macun gibi kalmış. Ve sıcaktan eriyip duruyormuş asfalt. Yumuşuyor, yani sünger gibi oluyor. Fatih sehpayı alırken orta ayağın sağ tarafı asfaltın içine gömülmüş. Ve bunu tabi o sırada hissetmemiş. Motoru bırakıp gidince sağ taraf iyice batmış ve motor sağ tarafa doğru olduğu yerde yan yatmış. Yan çanta takılı değildi. Yan çanta takılı olsaydı büyük ihtimalle kırılırdı. Öndeki, yani Fatih motorunda TP Composite'in koruma demiri var. Tokozları güzel iş yapmış. Herhangi bir sıkıntı yoktu motorda. Aynada ya da elcikte, camda falan filan. Olduğu yeri yumuşaktı, devrilmiş herhalde anladığımız kadarıyla. Zaten kaldırmaya gittiğimizde de asfalt pamuk pamuktu böyle. Sonra bizi uyardılar. Uyardıklarından sonra fark ettik ki orada gelen tüm motorcular galiba bir problem yaşıyor. Çünkü bütün asfaltın üstü orta ayak ve yan sehpa izi var. Anlıyorsunuz böyle iki tane orta ayak için sağ sol delik. Bir tanesi iyice delinmiş. Sonra gidonun çarptığı taraf var, bir de böyle bakıyorsunuz. Bizi öbür tarafa beton bir zemin içine aldılar.
kaldırma üstüne çıkartıp bıraktılar. Aslında motorları o şekilde bıraktırıyorlarmış. Fakat resepsiyondaki bayan bizi uyarmadı bu konuda. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Herhangi bir şeyimiz yok. Bir motorda da en ufak bir sıkıntı yok. En büyük kazamız böyle olsun. Bu olsun yani. Bundan daha büyük olmasın. Yol keyifli. Bu yolda sürüyoruz. Dediğim gibi kilometrelerce evler bu şekilde. Bundan arkasında ikinci bir ev yok. Arkalarında bahçeleri falan var. Böyle tek tük ikinci sokak olan yerler var. Onlar da o evlerin kendi yapılarıymış. Parseller hep böyle dik. Hepsi ana caddeye bakıyor. Giriş çıkışları nasıl oluyor? Problem midir, değil midir? Gerçi burada hız sınırı zaten 50 kilometre olarak tanımlı. Evet, otobandan sonra çok keyifli bir yola çıktık. Hem virajı bol. Şu navigasyonda da gördüğünüz gibi. Fakat pazar günü olması sebebiyle Romanyalılar da gezmeye çıkmış anlaşılan. Trafik hem gidiş hem geliş konvoy halinde gidiyoruz. İşte aradan aynadan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sıyrılabildiğimiz yerlere kadar sıyrıldık. Ama bitmiyor yani. Birini geçiyoruz, biri daha çıkıyor. Karşı taraf da konvoy olarak geliyor. Ama yol çok keyifli. Çok güzel bir yol. Hani bir Transalpina, bir Transfagaraşan değil ama ara ara çok güzel, keyifli lokasyonları var. Tabii ne yazık ki yolun buralarını harcamış olduk. Yani hem gidiş hem geliş sürekli konvoy. Evet, orası Tırmalis seride verdi oraya. Halbuki güzelmiş hakikaten. Güzel virajmış hakikaten. Tam firkete. Evet, Üsküdar Park Restoran arkadaşlar. Üsküdar Park Restoran, Üsküdar sahilde. Evet, evet. Yolda kötü ya, çok çukur varmış. Oho. İyiyim. Ya asfalt o kadar bozuk ki motor yavaş döndüm, ata döndüm yani. Kapalı da dönemiyorum orayı. Bu arada yollar çok güzel, virajlar çok güzel ama asfalt kalitesi çok kötü. Yani güvenip orada viraj yapmayın. Çok dibinde girme ona. Yani çünkü o virajda fren yapabilir, gözün ona takılabilir ki benim takılıyor mesela sana ya da şeye. Yol çok... Abi özellikle burayı bence yapmıyor bu adamlar. Millet yavaş dönsün diye yani bütün firketelerin hepsi bu halde olur mu ya? Bak onun dışında asfalt çok güzel. Evet bu Bu arada evet dostlar bütün firketelerde ve virajlarda maalesef asfalt kalitesi çok kötü. Çukur. Sanırsam bunu özellikle yapmışlar. Hani insanlar yavaş girsin diye. Onun dışında asfalt kalitesi gayet düzgün. Yani bakımlı bir yol. Böyle bir turistik yere geldik. Fatih, anladığım kadarıyla insanlar buraya geliyor abi. Ya yemek yemeye geliyorlar. Önde var. Duduleşti'ymiş. Duduleşti. Hı hı.
Evet, buraya uğranıp bir şey yer, yani kahvaltıyı pas geçip burada bir şey yiyip devam edebilirmişiz aslında. Ama bunu bilmiyorduk. Hepsi bir tecrübe oluyor ya. Tümsek uyarısı var ya. Tabelada tümsek uyarıları var. Burası bozuk satı. Resmen kasıtlı bırakılmış gibiler. Neyse, burası gene fena değil ya. Öbürlerine nazaran. Bu biraz uzun. Dön dön bitmeyecek. Bu arada bariyer çok güzelmiş ya. Kaydırmalı falan. Evet, yol hiç boş geçmiyor. Full. Yani gidiş de geliş de. Bu nasıl bir hartelse, yani nereden nereye birbirine bağlıyor tam açık bilmiyorum ama sürekli dolu. Bu arada arkada iyi bir motor ekibi geliyor. Ha, bu Romanyalı ekipti galiba. Bir tane var da niçin o kadar geniş onu çözemedim motor. Aynadan mı öyle duruyor baksana. GSD bu ya. Yani yanda turuncu bir şeyler var. Çözemedim. Abi burada bu adamların plajları var ya. Bu Oltu Nehri dedik ya. Onların plajları var burada. Bak şimdi haritadan görüyorum. Büyük ihtimalle oralara geliyor bunlar. Değil mi? Evet, şu an Oltu Nehri'nin üstünden geçiyoruz. Bu trafiğin sebebi bu nehir. Orada yüzüyorlar. Şurada başka aktiviteler var. Şu tarafta galiba kamp kuruyorlar. Görebildiniz mi kameradan bilmiyorum. Biz buradan Sibuya'ya doğru devam ediyor olacağız. Evet, biraz dinlendik. Biraz da konvoy azaldı. Yani en azından bizim tarafımız azaldı herhalde. Ya da yakalayacağız bilmiyorum. Çünkü hem gidiş hem geliş inanılmaz konvoy. Yolda sollamaya pek müsait değil. Yani nereye kadar sollayacaksınız bitmiyor inanın. Havada 37 dereceye ulaştı. Dolayısıyla hem bir mola verdik, bir kahve içtik. Biraz da trafik azalsın diye. Şu an yeni çıktık, rahat gibiyiz ama bakalım ne kadar gidecek bir yol böyle. Çok sıcakta sürmek maalesef eziyete dönüşüyor. Onun için bol bol durup sıvı takviyesi de yapmak önemli. İlkbahar ve sonbaharda motor sürmek daha keyifli. Yani 37 derecede motor sürmek, şu an fön makinesine karşı gidiyormuşuz. İşçi uyanıyor. Yani havalandırmak için şöyle vizörü bazen hafif açıyorum. Birisi fön makinesi tutuyor karşıdan.
Sibuya'ya da 100 kilometremiz kaldı. Sibuya'nın içinden de yakıt almamız gerekiyor. Malum NC'nin deposu ufak. Gerçi ufak olmasına rağmen bir problem yaşamadık. Az da yaktığı için. Herhalde 750 cc olup da bu kadar az yakan nadir motorlardan biridir. Arat farklı, varat farklı. Hayır, yani Google ne diyorsa onu söylüyorum ben. Ya Romanyalılar galiba Oradea diyorlar oraya. İngilizcesi de sanırsam Varat. Varat diye geçiyor. Arat farklı bir kasaba ama. Motorcu geliyor. Oo, çok güzel coğrafya ya. Gerçekten güzel coğrafya. Bir de şu köprünün ek yerleri düzgün yapsalar bir şey olmuş. Su yeşil, etraf yeşil, çok güzel gözüküyor tonları. Ya Romanya doğa olarak çok güzel ya. Gerçekten güzel. Doğasını güzel korumuşlar. Bozulmamış. Evet, yolda bu şekilde sürüşe devam ediyoruz. Yani hem gidiş hem geliş köprü trafiği gibi. Ama doğa harika. İzleye izleye devam ediyoruz. Serinliği de çok güzel. Su değdiği her yeri güzelleştiriyor. Şöyle, bu nehrin üzerine 2 tane elektrik santrali kurulmuş. Onların oluşturduğu baraj gölleriyle beraber ovalar sosyal tesis alanı da olmuş. Bu İsa gelmişler. Altında kuru kafa var. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Birkaç tane daha gördüm bunlarda. Ama içeriğini bilmiyorum. O baraj göllerinde sosyal aktivite haline getirmişler. İşte plajlar var, tesisler var, su sporları var. Şimdi bu tarafa doğru gidenler oraya gidiyor. Onu keşfettik, en azından çözdük. Ama Sibirya doğru gidenler nereye gidiyorlar onu bilmiyorum. Onları da ileride herhalde öğreneceğiz. Bizim gideceğimiz yerle ilgili bir karışıklık var. Romanyalılar oraya Oradea diyorlar. Google haritalarda Varat olarak gözüküyor. Yandex'te de Arat olarak gözüküyor. Fakat Arat diye farklı bir ilçeleri daha var. Biz şu an Maps kullanarak gidiyoruz. Biz Sibuya'ya gittiğimizde gene yerli birine soracağız. Gerçi otelin zaten konumunu girdik. Oraya gönderiyor, fakat otelle ilgili birkaç tane daha aynı şekilde aynı otel ismiyle Arat'ta da var. Onu çözemedik. Gidince şu Sibiu tarafından yakıt alırken orada yerli halktan birilerine bir danışmak gerekecek ya da oteli arayıp bir konum isteyeceğiz. Bu nehri çok güzel faydalanmışlar kod farkından dolayı. Bir şey de burada, elektrik santrali. Şu an 3.'yü gördük. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Yukarı doğru tırmandıkça da burayı basamak basamak ufak barajla elektrik üretim haline getirmişler. Bu su birikim havzalarını da değerlendirmişler, fakat burası atıl kalmış galiba. Burada herhangi bir tesis yok. Burada su da biraz az, anladığım kadarıyla. Romanya genel olarak coğrafyası çok güzel, çok bozulmamış.
çok yıpratılmamış. İnsan eli tabii ki değmiş ama harca doğayı katletmemişler. Daha kullanılabilir. Daha planlı mı diyeyim ya da daha yaşanabilir mi tutmuşlar doğayı. Ama sizler de görünce karar verirsiniz. Bu bölge biraz daha serin. 27 derecelere düştü. Yani bir 10 derece ısı farkı oldu en azından. Biraz rahatlattı bizi. Dediğim gibi bayağı köprü trafiği. Yani bir konvoy geliyor, bir konvoy biz gidiyoruz. Yani arka aynadan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama arkamda kilometrelerce konvoy var. Yani geçe geçe bitirme gibi bir şansınız yok maalesef. Zaten bu yolda ne kadar geçebilirsiniz? Yani karşı taraf da çok böyle kısıtlı boşalıyor. Bazı tırmanış yerlerinde yol 3 şeride çıkıyor. Oralarda bazen işte birkaç araç geçiyorsunuz. Geçseniz ne fark edecek bu trafikte? Evet, bu trafikte NC'nin genel bir yakıt sarfiyatına bakalım şimdiden. İstanbul'dan çıkalı 945 kilometre olmuş. Toplam 39.1 litre yakıt yakmışız bu kilometrede. Bunun bir deposu. Kırklareli'nde doldurduk. Bir depo Bulgaristan'da doldurduk. Bir defa yakıtta bugün Bükreş'te aldık çıkışta. Bugün 2 defa daha yakıt almayı düşünüyoruz. Depoyu çok bitirmeden. Yani buralarda çok benzinci bulamıyoruz rotamızın üstünde. Dolayısıyla bir 200 kilometrede bir ya da 250 kilometrede bir kendimize benzinci bulmuştuk. Onları işaretlemiştik rota üzerinden. Rotayı o şekilde oluşturduk. Hani hem dinlenme olur hem de yakıt almış oluruz. Kafamız rahat olur diye düşünüyorum. Ki nitekim de iyi yapmışız. Çoğu yerde hakikaten benzin istasyonu yok. Bu arada 5. elektrik santrali. Kaçıncı İsa'yı çarmıha geldiler bilmiyorum. Bunda kuru kafa yok mesela. Ayaklarının altına kuru kafa koymuşlar. Birkaç tanesi öyle ama anlamı nedir bilmiyorum. Benzinci bu. Geldik. Aha da solda. Nasıl gireceğiz buraya bilmiyorum ya. Ha? Vallahi giriyorum Fatih. Gel. Biraz ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Geleyim oraya. Ben hazırım. Bölgeye özel herhalde böyle hasır örgü falan var. Her tarafta ahşap hem dokuma. Evet. Evler güzel. Kırmızı hakikaten bizim kaçaklar çıka çıka buraya mı geldi? Evet, burası turistik bir mekan herhalde ki. Baksana bayağı şey var. Ya da bu bölgeye özel oyun postu falan.
Yo, gel 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 gel. Gel 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 gel. Ha. Tamam. Evet. Hem Nece'nin karnını doyuralım. Bakalım nerede dolduracağız Nece'yi. Şu ne? Benzin mi o? Benzin bilmiyorum ki. Bu dizel ya. Evet, Nece'nin karnını doyurduk. Bir 100 kilometre yolumuz kaldı son. Hava hala sıcak. Bir de maalesef başka alternatif benzinci sıramız yoktu. Buradan alabildik. Daha fazla giderimiz yoktu yani yakıt olarak. Çok fazla motorcu arkadaşlar vardı. Romanyalı tura çıkmışlar. Çeşit çeşit Chopper'dan, GS'inden, scooter'ı dahi vardı. Onların yakıt alması uzun sürdü. Biz de o sırada biraz dinlenmiş olduk. Romanya'da bugün 3 defa yakıt aldık. Bir daha Romanya'da yakıt almayacağız. Tekrar dolum işlemi başka bir ülkede olacak. Yani ciddi trafik var Romanya'nın içinde. Hani bu pazara özel mi yoksa haftanın her günü böyle mi? Mesela biz şu an Romanya'nın kuzeybatı ucuna gidiyoruz. Yani Macaristan sınırına gidiyoruz. Hem oradan bu kadar gelen hem de buradan oraya o kadar giden olacak mı? Gittiğimiz kasaba ufak bir kasaba çünkü çok büyük bir kasaba değil. Size şöyle trafiği göstereyim. Sabah Bükreş'ten beri böyleyiz. Karşı taraf hiç bitmiyor, bizim taraf hiç bitmiyor. Ve Romanya trafiğinden hakikaten tiksindim bugün. Yani ne motor sürdüğümüzden bir şey anladık. Eğer bu rotayı yapmayı düşünüyorsanız Bükreş'ten Macaristan tarafına doğru gelmeyi planlıyorsanız kesinlikle araya bir gün ekleyin. Yolu ikiye bölün. En azından Sibiu'da kalın. Hani yol ikiye bölünsün gibi. Devam edin. Çünkü bugün bize özel bir şey mi, bugün özel bir şey mi bilmiyorum ama iğrenç bir trafik var. Bükreş'ten bu yana bu konsepte sürüyoruz. Sağımız solumuz ev. Bunların ikinci bir sırası yok. Hepsi caddeye paralel. Arkaları tarım arazisi ya da kendi arazileri ekip biçiyorlar büyük ihtimalle. Hep kasaba kasaba. Bir kasabadan çıkıyoruz, bir kasabaya giriyoruz. Ortalamamız 70-80 kilometre. Daha da düştüğümüz oldu. Sürekli konseptimiz bu şekilde. Eğlenceli birkaç yolu vardı tabii ki ama oralarda maalesef trafik yoğunluğundan dolayı pek keyifli geçmedi diyebiliriz. Gene bugünkü sürüşümüzü bitirmek üzereyiz artık. Otelimize gidip dinlenmek istiyoruz. Çok yorulduk. Hem çok sıcaktı. Hem de malum sabah 7'den beri NC'nin tepesindeyiz. Her ne kadar NC'nin selesi benim için sıkıntı yaratmıyor desek de artık çok fazlasıyla yaratmaya başladı bu kadar saat olunca. Bir otelde tazelenip dinlenip dışarı çıkarız. Bir şeyler atıştırırız, dinleniriz biraz.
Ama artık kilometre sayar olduk. Burada bir barajları var gene. Şimdi bu yolun Bükreş'ten beri bu yolun bu halde olmasını anlam veremiyoruz. Ya sabah 7'den akşam 6'ya kadar neredeyse Romanya'yı doğusundan batıya kat ettik. Trafik hiç bitmedi. Hem karşı tarafta hem burada. Bakalım daha neler bekliyor bizi otele gidene kadar. Ha, açık bıraktım senin için. Dörtlü yakacaktım. Durayım diye. Bunlar ne boruları ya? Şimdi biz şurada kalacağız. Tamam. Tamam, yok böyle gideceğiz abi. Sende otel açık değil mi? Ne kadar veriyor buradan otele? Dakika. İyi, tamam. ...550 metre sinyal verdim. Raylara dikkat et dönerken. Ben rayların üstüne doğru çıkıyorum şu an. Bak bu şeritteyim yani. Raylara dikkat et. Gördün mü beni? Açıktan dön ki rayları biraz dik geçesin. Geldin mi? Geldin. Buradan şimdi sağa dönüyoruz. Çok güzel ama burada nasıl resim çekileceğiz onu bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Şimdi bu arkadaşları Fatih motorları gel abi şuraya kapının önüne doğru koyacağız. Gel. Gel gel. Çıkabilirsin ha, serbest. Vallahi güzel döndüm. Evet, sonunda oraya giriş yaptık. Otelimize doğru gidiyoruz. Son 3 kilometre gibi mesafemiz kaldı. Dediğim gibi bugün yorulduk. Yarın daha güzel bir güne uyanırız diye temenni ediyoruz. Romanya'nın trafiğinin, iş trafiğinin bu şekilde olacağını tahmin etmemiştik. Bizi biraz yordu. Otelimize bir dinlenelim. Sonra Odea'nın Old City'sine bir gezmeye çıkarız ya da çarşısını. Bu arada Romanya'nın büyük şehirleri güzel. Yani Rus kültürü demeyeyim, Rus şehirciliğiyle planlanmış. Sokaklar devasal boyutta. Hemen hemen geçtiğimiz ana şehirlerin tümü böyle. Ama ana şehirlerden birbirlerine ulaşım olan yollar maalesef kilit ve gidiş geliş konvoy olarak devam ediyor.
Doğru girdin. Doğru. Buradan sola geçiyorsun. Soldan ayrılacaksın. Buradan karşıya geçiyorsun, evet. Bak bir kontrol et. Zaten burası galiba sadece tramvay. Buradan da düz karşıya. Bu otoparka gireceğiz Fatih. Evet ama önce yani biz girebiliyor muyuz? Bilet alıp bir bak. Olmadı resepsiyona mı soracağız bilmiyorum. Ya da bir git bakalım şöyle bir. Bana bak, bu araba çıkıyor. Şişt, dur. Şu araba çıkıyor. Evet, otele yerleştik. Çıktık. Şimdi orada ya da Osti'ye doğru yürüyoruz. Otelimiz yaklaşık bir 10 dakikalık mesafedeymiş. Şu an çok sakin etraf. Kimse yok ama hava maalesef hala sıcak. Saat 8'e geliyor. Hala 30 derecenin üstünde. Şehir güzel gibi gözüküyor. Bir Osti'yi gözeceğiz, bakacağız. Oralardan da biraz çekim yaparız. Diyor. Acayip bir sıra gördük yine. Şöyle herhalde meşhur. Dondurma. Dondurma, evet. Herkes dondurma için sırada. Sanırsam Austin'in göbeğine geldik. Şöyle. Hadi yürüyelim biraz. Buranın herhalde dondurması meşhur. Her tarafta bir dondurmacı var. İlerleyen saatlerde biz de bir deneyelim bakalım dondurmayı. Evet, bugün yaklaşık 12 saatlik sürüş sonunda Orada'ya ulaştık sonunda. Orada'ya bizi şaşırttı. Gerçekten güzel, buraya vakit ayırabilecek bir şehir. Tabii detaylarını biraz araştırmak lazım. Şu an biz sadece bir durak olarak konakladık. Ama tarihi, yerleşimi, şehir planı gayet güzel gözüküyor. Her taraf dondurma ve meşhur yine Dubai çikolatası buraya da bulaşmış. Binalar çok ilginç. Her biri farklı bir konsepte. Mimar değilim, tarihçi de değilim. Görsel olarak sadece çok güzel duruyorlar. Evet, yol boyunca yürüyoruz. Fakat hepsi dondurma, dondurmacı. Restoran bir şey arıyoruz. Şu aileyi de çekelim bu arada. Çok çiz diyorlar. Bu dondurmacıda hala sıra devam ediyor. Çok daha uzundu. Biraz daha azalmış. Bu arkadaş kim bilmiyoruz, bakalım bir. Ariel Razar. Bakarız.
Evet, saati gece 10 yaptık. Gezdik bayağı. Karnımızı doyurduk. Restoran alternatifleri çok bulamadık. Genelde her taraf dondurmacı dolu. İlla ki vardır ama bizim oraya ne yürüyecek mecalimiz kaldı ne de halimiz kaldı. Yarın da sürüşümüz bayağı uzun. Onun için bugün dinlenmeye çekileceğiz. Yürüyerek otelimize gidelim. İstirahat edelim. Sabah erken teker döndürmeye çalışacağız. Bakalım o günü de burada sonlandıralım. Tekrar iyi akşamlar. Bu arada hala otele yürüyorum. Şehrin her yerinde ufak ufak ince detaylar var. Bu nehir kenarı boydan boya açık. Hem karşısı hem burası. Evet, otelimize geldik. Continental Forum Odeya. Otel temiz. Biraz odaları da gösteriyoruz şimdi. Kapımız otomatik değil maalesef. Lobisi. Altıncı katta kalıyoruz biz. Evet, odamız 6. katta. Artık elimiz ayağımız tutmuyor yorgunluktan. O da biraz dağınıktır tabii ki haliyle. Odamız bu şekilde. Manzaramız bu şekilde. Bu oteli biz Şubat ayında tek kişi bir oda 2000 TL'ye tuttuk. Kahvaltı, otopark dahil olmak üzere. Şöyle göstereyim. Burada sonlandıralım artık. İyi geceler.